Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerim videolarımı sizler de her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise tığ işi çok kolay, çok kibar bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Böyle iki renkli bir model. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Hemen bir saatte örüp giyebileceğiniz bir patik modeli yapımı. Şimdi gerekli malzemelerimiz tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Şöyle iki renk bordo ve beyaz renkte patiklik ip kullandım. 37 ve 38 ayak numarası için sayılarını ayarladım. Diğer ayak numaraları için de sıra sayılarında artma, eksiltme yaparak ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle patik ucumuzu ben daha önceden başladım. Yuvarlak uçlu patik ucunu tercih ettim. Küt burun patik ucunu da tercih edebilirsiniz. Siz nasıl istiyorsanız ve nasıl seviyorsanız. İki türlü patik ucu başlama şekli kanalımda mevcut. Gülümseten Marifetler patik ucu başlama şekilleri yazarsanız ayrıntılı bir şekilde izleyerek sizler de başlayabilirsiniz. Ben hep aynı şekilde aynı sayılarda başlıyorum. O yüzden böyle önceden başlıyorum. Şimdi toplam 6 sıra ördüm. Elimde 48 tane ikili trabzanım var. Şimdi buradan modelimizi başlayacağız. Beyaz rengimize geçeceğiz. Önce beyaz rengimizle başladım ben. Şöyle beyaz rengimi aldım. Bir sonraki trabzana şöyle sık iğne olarak battım. Şöyle 3 zincir çekelim ve sırayla trabzan tepelerine batarak ilerleyelim. Böyle bu şekilde 11 tane ikili trabzan yapalım. Batalım. 1 2 defa da yukarıya çıkalım. 5 tane yaptım. 11'e tamamlayalım. Evet, böyle 11 tane yaptım. Şimdi model kurulumuna geçeceğiz. Modeli sadece şu üst kısmına yaptım ben. Sizler isterseniz alt kısmına da yapabilirsiniz. Ben sadece şöyle üst kısma yaptım. Patiğin alt kısmını sadece trabzan olarak gittim. Şimdi modelimize geçelim. 1 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bir trabzan tepesi atlayalım. Bir sonrakinin tepesine batalım. İkili trabzan yapalım. Bir sonraki trabzanın tepesine batalım. İkili trabzan yapalım. Bakın 2 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Bir trabzan atlayıp bir sonrakinin tepesine batalım. Bir sonraki trabzana batalım. Sırasıyla 2 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bir trabzan atlayıp bir sonrakinin tepesine batalım. Bir sonrakine batalım. 2 tane ikili trabzan yapalım. Böyle bu şekilde toplamda kaç tane yapmışım ben? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu şekilde 8 tane böyle ikili trabzan yapalım. Evet, yine sayalım. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8, böyle 8 tane ikili trabzanlar yaptım. Böyle bakın. Sonra 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bir trabzan atlayıp bir sonrakine battım. Ve ikili trabzan yaptım. Böyle ikili trabzan olarak sırayı tamamlayalım. Evet, ikili trabzanları tamamladım ben. Bakın böyle. Şimdi şöyle sırayı nasıl tamamlıyoruz onu göstereyim. Baştaki trabzanın tepesine battım. Şöyle ilmeğin içinden çıkarttım.
Ve bu sıramızı tamamlamış olduk. Şu alt kısmında toplamda şöyle 23 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi kırmızı rengimize geçiyoruz. İpleri koparmadan ilerledim ben. Şöyle 3 zincir çektim. Sırasıyla modele kadar trabzan tepelerine böyle ikili trabzanlarımı yaparak gidiyorum. Bir beyaz, bir bordo rengimle sıralarımı tamamladım. Bakın böyle ikili trabzanları yaptım model kısmına kadar. 1-2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. En baştaki ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Bir sonrakinin tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Yine 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bakın birinci trabzanın tepesine battım. İkinci trabzanın tepesine battım. Bir, iki zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. İlk trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Bir sonrakinin tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Modelleri tamamlayalım. Sonra ikili trabzanları yapalım ve sırayı tamamlamış olacağız. Evet, bakın böyle modellerimi tamamladım. Sonrasında bittikten sonra yine ikili trabzan olarak bitirdik. Patiğimizin alt kısmı hep ikili trabzan olarak gidecek. Ön tarafına ise böyle modellerimizi yaptım ben. Bir üst sıraya beyaz rengimize geçiyoruz. Yine aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Şöyle bakın. Beyaz rengimizde 1, 2, 3, 4, 5 defa beyaz rengimizde yaptıktan sonra patiğimizin bu uç kısmını bitirmiş olacağız. Şimdi modellerimizi yine aynı şekilde devam edelim. Sıraları tamamlayalım. Evet, bakın böyle patiğin uç kısmını tamamladım ben. Sayılarımı da tamamladım. Şöyle sizlere tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 defa beyaz rengimle yaptım modelimi. 1, 2, 3, 4 defa da aralarda bordo rengimizde yapmış olduk. Şimdi şu arka kısmının yapımına geçeceğiz. Burayı sadece trabzan olarak ilerledim ben. Şöyle. Şimdi bordo rengimizi alalım. Şöyle. İki taraftan da saydığımızda şöyle dördüncü modellere denk gelecek. Bakın 4. 4 bu. 4 de bu. Bu taraftan saydığımda 4. Bu taraftan saydığımda 4. Şöyle tam ortası oluyor şunların ikisi. Şuradan aradan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonra hemen ilk trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Yanındakine battım. İkili trabzan yaptım. Şöyle bakın. Şöyle. Aralara bir trabzan. Sonra trabzan tepesine geçiyorum. İkisinin tepesine de ikili trabzanımı yaptım. Sonra şu iki zincirli araya bir tane ikili trabzan. Sonra trabzan tepelerine 2 zincir olan yuvaya bir tane ikili trabzan. Bu şekilde ilerleyelim. Şöyle arada 2 model kalana kadar şu kısma kadar gelelim. Evet, ikili trabzan olarak böyle arada 2 model kalana kadar geldim. Siz bu arayı daha açık isterseniz böyle birer model daha geriden böyle bırakabilirsiniz. Ben biraz yüksek seviyorum o tarafını. Şöyle göstereyim şu tarafı. Şimdi burada geriye döneceğim 3 zincir çekerek. 3 zincirimi çektim ve geriye dönüyorum. Her trabzanın tepesine bir kez batarak ilerliyorum. Böyle ikili trabzanlar yaparak. Böyle bu kısma geleceğim. Buradan en sondan tekrar geriye döneceğim. Git gel yaparak toplam
10 sırayı tamamlayalım. Şu an ikinci sıramızdayız. Evet, bakın böyle 10 sıra boyunca ördüm ben. Sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi son 3 sıramızı öreceğiz. Son 3 sırada topuk kısmını oluşturacağız. Böyle tamamen ikili trabzanları sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Sağında ve solunda eşit miktarda ikili trabzan bırakalım. Şimdi ortadan şöyle ayırdım, 6 taneye kadar ikili trabzan olarak şöyle gelelim. İkili trabzanlarımı yaptım. Şimdi orta kısma geldim, şöyle ayırdığım 6 taneye kadar. Onları tığımın üzerine almadan böyle batıyorum. Bir kere de örüyorum. 2 3 4 5 6 sırasıyla battım ve 6 tane sık iğne ördüm. Sonrasında tığımın üzerine alarak sırasıyla sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak gidelim. Evet, şimdi 11. sıramı tamamladım ve 12. sırama geçtim. Yine ikili trabzan olarak şu orta kısma kadar geldim. Ortada 6 tane sık iğnem var. Onları 2 2 örerek 3'e düşüreceğim. Birinciye battım, ikinciye battım, 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte ördüm. Üçüncüye battım, dördüncüye battım, 3 ilmeğim, ikisini bir ördüm. Beşinciye battım, altıncıya battım, 3 ilmeği birlikte ördüm. 6 tane olan sık iğneyi 1 2 3 3'e düşürmüş oldum. Tığımın üzerine alarak böyle ikili trabzan olarak sırayı tamamlayalım. 12. sıramızdayız. Evet, 12. sıramı da tamamladım. 13. sırama geçtim. İkili trabzan olarak ortadaki 3 tane sık iğneye geldim. Şimdi burada 3 tane olan sık iğnemi 1'e düşüreceğim. Birinciye battım, ikinciye battım, üçüncüye battım. Tığımdaki bakın böyle 4 ilmeği birden böyle topladım. Tığımın üzerine alarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu bizim son sıramız. 13. sıramız. İkili trabzanları tamamlayalım. Evet, bakın şuradan itibaren toplam saydığımızda 13 sıra örmüş olduk. 10 sıra git gel yaparak son 3 sırada da topuk kısmını oluşturduk. Şöyle ters çevirelim. Şimdi burada iki kenarını birbirine şöyle birleştireceğiz. Şöyle böyle trabzan tepelerine sırasıyla batalım. Bakın baştaki sıranın trabzan tepesi, arkadaki sıranın trabzan tepesine batalım. İkisini bir örelim. Böyle karşılıklı batarak sık iğne yaparak şöyle şu kısma kadar tamamlayalım. Evet, 2 zincir çektim en son ve ipimi makasımla kestikten sonra bakın bitirmiş oldum. Şöyle çeviriyorum. Bu şekilde topuk kısmını birleştirmiş olduk. Böyle patik modelimizi bitirmiş olduk. Çok güzel bir model oldu. Hemen çabucak biten, ayakta da çok güzel duran, çok sade ve pratik bir model yapmış olduk. Patik modeli. Şimdi kenar oyası olarak da beyaz renkle yaptım. Bakın şöyle yarım trabzan şeklinde böyle bir kenar oyası tercih ettim. Sizler daha farklı kenar oyaları da tercih edebilirsiniz tabi. Şimdi şöyle beyaz rengimi aldım. Şöyle kenarlarda böyle trabzanlı yuvalar var. Onların ilkinin içine battım arkalardan. Bir zincir çektim. Sonra bir kez tığımı dolayarak bakın böyle 3 ilmeği birden ördüm. Sonrasında bakın bir sonraki yuvaya geçtim. Şöyle kenarlarda şöyle yuvalarımız var. Bir sonraki yuvaya tığımın üzerine alarak bir sonraki yuvanın içine battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Yani yarım trabzan, çakma trabzan yapıyoruz. Tığımın üzerine aldım. Aynı yuvaya tekrar battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Sonrasında tığımın üzerine aldım. Bir sonraki yuvaya battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Tığımın üzerine aldım. Aynı yuvaya tekrar battım. 3 ilmeği birlikte ördüm.
Yuvaların içerlerine ikişerli yarım trabzan yani çakma trabzan yaparak böyle etrafını dolanalım. Evet, bakın böyle patiğimin kenar oyasını da tamamladıktan sonra çok güzel, çok kibar bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Böyle çeyizleri de çok yakışacak bir model oldu. Renkler de birbirine çok yakıştı. Bakın ayakta duruşu da böyle çok kibar, sade bir patik modeli. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.